Dünya üzerinde 1,3 milyar Katolik'in ruhani lideri olan Papa, aynı zamanda Vatikan Şehir Devleti'nin başkanıdır. Bugün papalık dini bir otorite gibi görünse de, tarihi boyunca hem siyasi, hem askeri, hem de kültürel olarak büyük bir güç olmuştur. Peki papalık nasıl doğdu, hangi aşamalardan geçti ve neden bu kadar etkili bir kurum haline geldi? Bu videoda papalığın 2000 yıllık hikayesine tanıklık edeceğiz. Papalığın kökeni, Hristiyanlığın temel figürlerinden biri olan Aziz Petrus'a kadar uzanır. İncil'e göre İsa Mesih, havarilerinden Petrus'a şöyle der: "Sen Petrus'sun ve ben kilisemi senin üzerine kuracağım." Matta 16-18. Bu söz, yüzyıllar boyunca papalığın meşruiyetinin temel dayanağı oldu. Aziz Petrus, Roma'ya giderek burada Hristiyan cemaatini kurduktan sonra ve Roma piskoposu olarak görev yapmaya başladı. Ancak milattan sonra 64 yılında İmparator Nero'nun zulmü sırasında çarmıha gerilerek öldürüldü. Roma'daki Vatikan Tepesi'nde gömüldüğüne inanılmaktadır. Bugün Aziz Petrus Bazilikası onun mezarının üzerine inşa edilmiştir. Petrus'tan sonra gelen Roma piskoposları onun mirasını devraldı ve zamanla Papa unvanını kullanmaya başladı. İlk 300 yıl boyunca Hristiyanlar, Roma İmparatorluğu içinde yasa dışı sayıldılar ve dönem dönem ağır zulümlere uğradılar. Bu dönemde papalık bir yeraltı hareketiydi. Roma piskoposları genellikle gizli görev yapar, halkı yönlendirir, imanlarını korumaya çalışırlardı. Her şey 313 yılında değişti. İmparator Konstantin, Milano Fermanı ile Hristiyanlığı serbest bıraktı. Konstantin'in kendisinin de Hristiyanlığı kabul etmesiyle Roma'daki kiliseler açığa çıktı, yeni yapılar inşa edildi. Roma piskoposu artık açıkça toplum önünde hareket edebiliyordu. 380 yılında İmparator Theodosius'un çıkardığı yasayla Hristiyanlık, imparatorluğun resmi dini oldu. Bu tarihten sonra Roma piskoposu, yani Papa, sadece dini değil, siyasi, sosyal ve kültürel bir lider olarak da tanınmaya başlandı. 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu yıkıldıktan sonra Avrupa'da merkezi otorite kalmadı. İşte bu boşlukta kilise, yani papalık öne çıktı. Papa 1. Leo, Hun İmparatoru Attila ile görüşerek Roma'yı yağmalamaktan vazgeçirdi. Bu olay, papalık makamının siyasi etkisini açıkça ortaya koydu. O tarihten itibaren papalık sadece ruhani değil, aynı zamanda Batı Avrupa'da düzeni sağlayan tek merkez haline geldi. Krallar bile papanın onayını almak zorundaydı. Orta Çağ boyunca papa, Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak kabul edildi. 1054 yılında Katolik ve Ortodoks kiliseleri arasındaki büyük ayrılık yaşanması sonucu Roma'daki Papa, Batı Hristiyan dünyasında tek otorite haline geldi. Aynı dönemde papalık, Avrupa krallarını Müslümanlara karşı Haçlı seferlerine çağırdı. Papa, II. Urban'ın 1095'teki çağrısıyla başlayan 1. Haçlı Seferi, papalığın zirvede olduğu dönemi başlattı. Bu dönemde Papa, ordu kuruyor, vergi topluyor, ülkeler arasında hakemlik yapıyordu. Kiliseye karşı gelmek sadece dini değil, aynı zamanda siyasi bir suçtu. Ancak bu güç beraberinde sorunları da getirecekti. 1309'da da papalık, Fransa'nın etkisiyle Roma'dan Avignon'a taşındı. Bu döneme Avignon Papalığı denildi ve papalığın Fransız krallarının kontrolüne girdiği bir dönem oldu. 1378 yılında ise Roma'da kriz çıkması sonucu aynı anda iki farklı papalık ortaya çıktı. Biri Roma'da, diğeri Avignon'da kendisini gerçek papa ilan etti. Bu durum 40 yıl sürdü ve bu döneme çift papalık ya da Batı şizmi denmeye başlandı. Bunun sonucunda Katolik dünyası ikiye bölündü. Böylelikle papalık kurumu büyük bir itibar kaybı yaşamaya başladı. Oluşan kriz nedeniyle papalığın reform ihtiyacını ortaya koydu. 1517 yılında Martin Luther, Katolik kilisesine karşı büyük bir isyan başlattı. 95 maddelik bildirisiyle papalığı ve kilisenin yozlaşmış uygulamalarını hedef aldı. Bu reform hareketi kısa sürede Almanya, İsviçre ve Kuzey Avrupa'ya yayılmaya başladı. Bunun sebebi olarak da Protestanlık ortaya çıktı. Artık papalık, Hristiyan dünyasının tamamını yönetemeyecekti. Ancak Katolik kilisesi de boş durmadı. 1545'te toplanan Trent Konsili ile kendi içinde büyük bir reform başlattı. Ruhban sınıfı denetlendi,
eğitim geliştirildi, papalık otoritesi yeniden güçlendirildi. Bu sürece de karşı reform denilmeye başlandı. 19. yüzyılda papalık giderek siyasi gücünü kaybetmeye başlayınca 1870'te 1. Vatikan Konsili toplandı. Burada Papa'nın yanılmazlığı doktrini ilan edildi. Yani Papa, inanç ve ahlak konularında konuştuğunda yanılmaz sayılacaktır. 1929 yılına gelindiğinde ise dönüm noktası yaşandı. Papa, 11. Pius ile Mussolini arasında imzalanan Laterano Antlaşması ile Vatikan bağımsız bir devlet oldu. 44 hektarlık bu alan, dünyanın en küçük ülkesi ama Katoliklerin merkeziydi. Artık papalık dini liderlik konumunu koruyor, siyasi gücünü gönüllü olarak geri plana çekiyordu. 21. yüzyılda papalık, insan hakları, iklim krizi, savaşlar ve göç gibi küresel meselelerde ses yükselten ahlaki bir otorite haline geldi. Papa II. Jean Paul, Soğuk Savaş döneminde Doğu Avrupa'daki komünist rejimlere karşı duruşuyla tarihi bir figür oldu. Papalık görevi seçilen papanın vefatına kadar devam etse de Papa 16. Benedikt ilk kez görevinden istifa eden papa olarak tarihe geçti. 2000 yılı aşkın süredir ayakta duran papalık kurumu sadece dini bir figür değil, aynı zamanda tarihsel, kültürel ve siyasi bir yapının merkezinde yer aldı. Bugün Vatikan sadece bir şehir devleti değil, aynı zamanda dünyanın vicdanı olma iddiasındaki bir merkezdir. Papalık, yoksulluk, eşitsizlik, savaşlar, göç ve iklim değişikliği gibi sorunlara karşı evrensel bir ahlaki duruş sergilemektedir. Roma'nın sokaklarında gizlice dua eden mütevazı piskoposlardan, Avrupa'nın en güçlü hükümdarlarına diz çöktüren papalara, kilisenin bu evrimi, insanlık tarihinin neredeyse tüm dönüm noktalarına tanıklık etti. Papalık, Haçlı seferlerinden reform hareketlerine, Rönesans'tan aydınlanma çağına, Fransız devriminden Soğuk Savaş'a kadar uzanan bir etki zincirinin parçası oldu. Değişen çağlara rağmen, inancı temsil eden bu kurum ya yön verdi, ya direndi ya da kendini baştan tanımladı. Ancak tüm bu gelişmeler bize bir soruyu hatırlatıyor. Papalık gelecekte nasıl bir rol üstlenecek? Teknolojinin, bilimin ve küreselleşmenin bu kadar hızlandığı bir dünyada 2000 yıllık bir kurum varlığını nasıl sürdürecek? İnançla mı, reformla mı, yoksa dönüşümle mi? Papalık tarihi sadece din tarihinin değil, aynı zamanda insanlık tarihinin aynasıdır ve bu ayna bize yalnızca geçmişi değil, geleceği de gösteriyor. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.